Merhaba, ben Safir. 12 yaşındayım. Gazze'de doğdum. Denize uzak, bombalara yakın bir çocukluk benimkisi. Hayatım dar sokaklarda top oynamakla başladı. Günlerim küçük kız kardeşim Yusra'yla kovalamaca oynayıp ip atlamakla geçiyordu. Mutluydum. Sonra bir sabah gökyüzü değişti ve uçak geçti, ardından sirenler. Sonra her yer karardı. ...2023 Ekim'in ilk günüydü. İlk 24 saat yüzlerce kişi öldü. Okullar, evler, oyun parkları hedef alındı. Ben annemin eteğine sarıldım. Ama hiçbir şey o gürültüyü durduramadı. Korkuyla o seslerin bitmesini bekledim. Ekim'de annemle hastaneye teyzemi görmeye gittik. Tam kapıdan girerken her yer duman içinde. Hastaneye bomba attılar. Geriye ne teyzem kaldı ne de hastane. ...31 Ekim'de bir emir geldi, güneye gidin diye. Yollara döküldük ama güney de güvenli değildi ki. Ama başka çaremiz de yoktu. Annem, babam ve küçük kız kardeşim saatlerce yürüdükten sonra dinlenmek için durduk. Yusra da yaramazlık peşinde tabii. Oradan oraya koşuşturuyordu. Oyun oynamak istiyordu. Sonra bir anda tekrar o korkunç ses ve tekrar bağırış çağırış. Kafileler bombalandı. Babamın beni kucağına alıp koştuğunu hatırlıyorum. Yusra dumanlar içinde kaybolmuştu. Biraz zaman geçtikten sonra Yusra da annemin kucağında geliyordu. Ama bir kritik vardı. O hareket etmiyordu. Kardeşim melek olmuştu. Annemin o an çığlığını asla unutmayacağım. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte. 2024 yılı geldiğinde biz artık sadece hayattaydık. Yaşamak değil, beklemekti yaptığımız. Bir yardım konvoyunu, bir damla suyu, bir parça ekmeği beklemek. Ama 29 Şubat'ta beklerken vurulduk. Adına 10 katliamı dediler. Onun için babam sıraya girmişti.
Ben enkazda dönmüş bir binanın üstüne çıkmış babamı bekliyordum. Sıraya giren yüzlerce insan vuruldu. Babamı göremiyordum. Her yer kargaşa içindeydi. Orada saatlerce babamın biri gelip almasını bekledim. Ama gelmedi. Sonra refah. 1 milyon insan çadırlarda yaşarken orası da vuruldu. Tel Al Sultan'da insanlar yanarak öldü. O bağırarak ölen insanların sesleri her gün rüyalarıma giriyordu. Ben bir çadırın köşesinde annemin elini tutuyordum. Başka kimsem kalmamıştı. Durduğumuz çadırın hemen yakınında bir bomba düştü. Havaya uçan parçalar her yerdeydi. Annem hemen sarıldı bana, ellerimden tuttu ve bunun bitmesi için dua edelim dedi. Beraber dua etmeye başladık. Sonra aradan biraz zaman geçti. Sonrasında sımsıkı tuttuğu ellerini de bırakmaya başlamıştı. Eli yavaşça düştü. Artık sesi çıkmıyordu. Hüngür hüngür ağladım. Cennete babam ve Yusra ile beni bekliyordu, biliyordu. Notumu belki okurlar ve diğer çocukları kurtarmaya gelirler diye yazıyorum. Eğer bu notu okuyorsanız bilin ki ben de anneme ve babama, kız kardeşime Yusra'ya kavuşmuşum. Eminim artık orada bombalar yağmıyordur. Orada mutluyumdur. Gazze'de yaşananlar bir savaş değil, bir halkın sistemli yok edilişidir. 10 binlerce sivil öldü. Şehirler haritadan silindi. Ama dünya hala sessiz. Bu sessizliğe ortak olma. Çünkü bir çocuğun kurtuluşu senin sesinle başlayabilir. Daha fazla içerikler için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.